Merhaba, bugün sizleri tarihin taşları kazandığı büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyorum. Sanatın, ticaretin ve inançların kesiştiği yer Efes Antik Kenti. Şu anda mermer yolda yürüyorum ve size burada çok ilginç bir şey göstereceğim. Tarihin ilk reklam panosu deniyor ama bence yön tabelası bu. Buradaki Efes'teki genel evin ya da buradaki tabiriyle aşk evinin yönünü tarif eden bir taş. Türkiye'nin reklam yüzü Celsius Kütüphanesi. Bilginin taşa yazıldığı yer. 12.000 parşömenlik bir koleksiyonla devrinin en önemli yapılarından biri. Ama aynı zamanda bir anıt mezar. Burayı yaptıran kişi burada yatan Tiberius Julius Celsus'un oğlu. Babasının anısına yaptırıyor. Celsus'un Lahti kütüphanenin ana salonunun altındaki bir kriptoda bulunmakta. Bu antik dünyada da nadir görülen bir durum çünkü genellikle kütüphaneler mezar olarak kullanılmıyor. Ve şimdi Efes'in en güzel, en anıtsal girişlerinden biri. Mazeus Kapısı. Bu kapı Celsius Kütüphanesi'nin hemen yanında yükselir ve ticari agoraya girişlerden birini oluşturur. Milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında İmparator Augustus'a teşekkür etmek amacıyla iki özgür bırakılmış köle Mazeus ve Mithridates tarafından yaptırılmış ya da yapılmış. Üç kemerli, geçidi, zarif sütunları ve üzerindeki Latince ve Yunanca yazılarla göze çarpar. O yazıtlar hem imparatora minneti hem de kapının işlevini anlatır. Buradan geçtiğinizde sanki 2000 yıl önce Agora'ya giren tüccarların, vatandaşların, gezginlerin izinden yürüyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Mazeus Kapısı, Efes'in zenginliğini ve Roma döneminin görkemini yansıtan muhteşem bir mimari eser. Evet, burası Efes'in ekonomik nabzının attığı yer. Ticari Agora. Antik çağda tüccarların, zanaatkarların, gezginlerin buluştuğu şehrin en hareketli bölgelerinden biriydi. Dört kenarı sütunlarla, galerilerle çevrili bu geniş avluda dükkanlar ve depolar sıralanırdı. Kumaş, baharat, mücevher, yağ, şarap bunlar satılırdı. Akdeniz'in dört bir yanından gelen mallar burada alınıp satılır. Kent bir ticaret üssü haline gelirdi. Üstelik Agora yalnızca ticaret değil, sosyal hayatın da merkeziydi. İnsanlar burada haber alır. Söylentiler, dedikodular buradan yayılırdı. Hatta mahkemeler bile kurulurmuş burada. Şimdi bu taş döşeli alanlarda yürürken antik Efes'in zenginliğinin, kalabalığının, canlılığının ne kadar ileri olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ticari agoralar, kentlerin uluslararası alanda ne kadar tanındıklarını ve refah seviyelerini gösterir. Şimdi amfiteyatroya giremedik ama dışarıdan büyüklüğünü ne kadar hissettiniz bilmiyorum ama 25.000 kişilik bir yer demiştim. 250.000 nüfusluk bir yere 25.000 kişilik bir amfi. Hem sanata ne kadar düşkün olduklarını hem ticarette ne kadar ileri olduklarını bu büyüklükteki yerlerden görebiliyorsunuz. Evet, kütüphanenin hemen karşısında bir bina var. Buranın işte gizli geçitte geçildiğini söylüyorlar ama bence direkt de geçilebiliyor. Az önce anlattığım yön tabelasının getirdiği yer. Aşk evi ya da bu kentin genel evi. Buranın genel ev olduğunu nereden anlıyorlar? Biri o tabeladan anlıyorlar tabii. Artı çok odalı bir yer. Küçük küçük
çok sayıda oda var burada gördüğünüz gibi şöyle. Yani burada bir oda var bakın. Dönüyorum. Hemen karşıda bir oda daha var. Burada gene küçük bir odaya daha giriş yapılabiliyor. Ardından buradan geçiyorsunuz. Gene bir oda. Böyle oda ayrılmış bir yer. Haliyle işlevi gereği böyle olması gerekiyor. Bir de Priapus heykelciği vardır ya. Hani o da çok meşhurdur şu anda. Efes Müzesi'nde, Selçuk'taki Efes Müzesi'nde sergileniyor. Priapus heykelciği de burada bulunmuş. Hazır mısın ipucuna? Evet. Tamam. Tuvaletleri geçtikten sonra Herkül heykellerinin olduğu sütunların hemen orada bir meydanda. İpucum bu. Nereye? Hemen aramaya mı gidiyorsun? Evet. Latrinaların önündeyiz, yani tuvaletler. Kentte bu zenginlerin evlerinin olduğu yerler dışında kanalizasyon sistemi yok. Halk genel kullanıma açık olan bu tarz yerlere, latrinalara gelip işlerini görüyor. Bakın burada gördüğünüz gibi yan yana dizilmiş tuvaletler var. Altından da su gidiyor. Aslında bir kanalizasyon sistemi var. Burada yan yana oturup sadece işlerini görmezlermiş. Burası bir aynı zamanda sosyalleşme yeriymiş. Sohbet ederlermiş, siyaset tartışırlarmış, espriler yaparlarmış. Orta tarafta da temiz su bulunan bir hendek varmış ve bu hendekte de ucunda deniz süngeri olan sopalar varmış. Bir temiz suya batırılıp kendilerini öyle temizliyorlarmış. Kuretler Caddesi'ndeyiz. Kuretler, yarı tanrı kabul edilen din adamlarına verilen isim. Bu yol hem resmi geçitlere hem gündelik hayata tanıklık etmiş bir yer. Ve yamaç evler, Roma döneminin lüks konakları. Yamaç evler, Roma dönemine ait 7 evden oluşan bir yerleşim alanıdır. Bu evler Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar üzerine inşa edilmiştir ve Efes'in ileri gelenleri tarafından kullanılmıştır. İlk olarak milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilen evler şehir terk edilene kadar çeşitli değişikliklerle kullanılmaya devam etmiş. Helenistik dönemde yeniden yapılandırılan şehir hipodamik plan sistemiyle düzenlenmiş. Günümüzde görülebilen evlerin en erkeni İmparator Augustus dönemine ait. Dış görünüşleri sade olan bu evlerin iç yapıları oldukça gösterişli ve peristil avlu mimarisiyle tasarlanmış. Evlerin çoğu 2 ya da 3 katlı, alt katlar oturma alanları ve mutfak, üst katlar ise yatak odaları olarak kullanılmış. Evlerde ısıtma sistemi, çeşmeler, su kuyuları ve tuvaletler bulunuyormuş. İnşaatta taş ve tuğla kullanılmış, duvarlar sıvanmış ve tabanlar mozaiklerle kaplanmış. Zemindeki mozaikler, duvardaki freskler. İnsanın geçmişte kurduğu en estetik bağlardan biri bu evler. İşte Hadrian Tapınağı, heykel kabartmaları hala nefes kesiyor. Burada yürürken bir kentin içinden değil, adeta zamanın içinden geçiyorsunuz. Hadrian Tapınağı, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde milattan sonra 2. yüzyılın başlarında inşa edilmiş önemli bir yapıdır. Tapınak, İmparator Hadrianus'un Efes'i ziyareti sırasında onuruna yapılmış. Hadrian Tapınağı'nın ön yüzünde 4 adet konik sütunlu ve bu sütunların üzerinde oturtulmuş bir kemer bulunur. Kemerin kilit taşı talih tanrıçası Fortuna'nın kabartmasıyla süslenmiştir. Kapının üstündeki kemerin ön yüzünde ise tartışmalı bir konu var. Yani hangi kimin figürü olduğu belli değil. Emin değiller daha doğrusu. Bazılarına göre Medusa, bazılarına göre çiçek ve bitkilerin tanrıçası Flora ve hatta Hadrian'ın eşi olarak da yorumlayanlar var. Tapınağın iç kısmına şu anda girilmiyor ama ben uzaktan çekmeye çalışacağım. Orada Efes'in kuruluş hikayesini
anlatan bazı kabartmalar var. İşte Androklos'un yaban domuzu avı, Dionyos'un tören alayı ve Amazonlar gibi sahneler frizlerle işlenmiş. Şimdi Efes'in zarafetinin bir başka örneğindeyiz. Trajan Çeşmesi. Roma İmparatoru Trajan onuruna milattan sonra 2. yüzyılın başlarında inşa edilmiş bu anıtsal çeşme şehre su taşıyan gelişmiş su yollarının bir sembolüydü. 2 katlı gösterişli bir cepheye sahip. Cephedeki nişlerde heykeller, sütunlar ve kabartmalar göz kamaştırıyor. Çeşmenin tam ortasında zamanında İmparator Trajan'ın dev bir heykeli dururmuş. Hatta heykelin ayaklarının altında dünyayı sembolize eden bir de küre varmış. Buradan da Roma'nın dünyaya hakim olduğu izlenimi yaratmaya çalışmışlar. Bugün sütunlarının, kabartmalarının bir kısmı hala ayakta. Bu zarif yapı Efes'te hem estetiğin hem mühendisliğin ne kadar ileri olduğunu gösteren harika bir örnek. Bunlar da Herkül Kapısı'nın sütunları. Geç Roma döneminde Kuretler Caddesi'nin doğu çıkışına yerleştirilen 2 sütunun üzerindeki Herkül heykellerinden ismini alıyor haliyle. Bu görkemli 2 sütun Kuretler Caddesi çok genişken burada birden aniden daraltıyor. Muhtemelen Liman Caddesi'nden sonra buraya gelene kadar trafiğe açıktı yol ama bundan sonra trafiğe kapatmışlar. Her 2 sütunun üzerine de simetrik olarak yapılan Herkül kabartmasında Herkül elinde bir aslanın kopan başını, omzunda da aslanın kürkünü taşımaktadır. Kemal, buldun mu Nike heykelini? Hayır. Nike? İki. Bulamadın mı? Burada. Arıyor musun? Evet. Peki. İpuçlarımız neydi? Söyle bakayım. Tuvaletlerden sonraki Herkül heykellerinin başladığı sütunun sonundaki kapının hemen önünde. Doğru. O kadar büyük detay vermemiştim ben ama bak bakalım, çevrene iyi bak. Bundan sonra dikkatli bakmaya başla, tamam mı? Evet, buldum. Orada. Geç yanına, hadi gel fotoğraf. Çok heyecanlandı. Evet Kemal, duygularını alalım. Çok sevindim Nike heykelini bulduğum için. Dondurma yiyeceğim iki akşam 2 top. Ve karşımızda Efes'in bir başka önemli yapısı Domityan Tapınağı ve Meydanı. Burası milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş ve Roma İmparatoru Domityan'a adanmış. Efes'te bir hükümdara ithaf edilen ilk tapınak olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle de şehir için oldukça önemli. Tapınağın devasa temelleri, sütunları ve heykel parçaları bugün hala görülebiliyor. Evet, Nike heykeli de burada. Kemal az önce Nike heykelini buldu. Zafer tanrıçası Nike elindeki palmiye dalı ve çelenkle antik dünyada zaferin ve başarıların simgesiydi. Heykelin rüzgarda dalgalanır gibi görünen kıyafeti ve dinamik duruşu Roma dönemi heykel sanatının ustalığını yansıtıyor. Bu heykelin aslında Herkül kapılarının üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Nike heykeli Efes'in sanatsal zenginliğinin ve Roma dönemindeki estetik anlayışın en güzel örneklerinden birisi.
Ve şimdi Efes'in daha küçük ama en zarif yapılarından birisindeyiz. Odeon. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu yapı yaklaşık 1500 kişilik kapasitesiyle hem küçük konserler hem de şehir meclisi toplantıları için kullanılırmış. Yani burası Efes'in hem sanatsal hem de siyasi hayatının önemli merkezlerinden biriymiş. Basamaklı oturma düzeni sahnesi ve akustiğiyle küçük bir tiyatroyu andırıyor. Zamanında müzik, şiir dinletileri ve tartışmalar burada yankılanırmış. Bugün bu taş sıralara oturup çevrenize baktığınızda sanki antik çağ melodilerini ya da kent meclisindeki hararetli konuşmaları hala duyabiliyorsunuz. Efes Odeon'u şehrin kültürel zenginliğine sessizce tanıklık etmeye devam ediyor. Bugün Efes'i rahatça gezebiliyorsak, bunda birçok şeyde olduğu gibi Atatürk'ün vizyonunun da payı var. 1929'da Efes kazıları ekonomik sıkıntılar yüzünden durma noktasına gelmiş. O dönem Avusturyalı kazı ekibi destek arıyormuş. İşte tam o noktada Atatürk devreye giriyor ve Türk hükümetinin desteğiyle kazılar devam ediyor. Efes bir dünya mirası olarak korunmaya başlanıyor. İşte Efes antik kenti. Binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan taş duvarların, heykellerin ve hikayelerin arasında unutulmaz bir yolculuk yaptık. Her köşe başı tarihle, efsanelerle ve insanlık mirasıyla dolu. Umarız bu gezide bizimle birlikte antik dünyanın ruhunu ve Efes'in eşsiz atmosferini hissedebilmişsinizdir. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz ve dublajlar için de yeniden özür dileriz. Yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mermerli yola olmuyor ya. Mermerli dalıp. Neredeyiz da biz? Hani mermerli yol? Şurası. Orada mı? Oradan sonra mermerli yol var işte. Yukarı çıkan. Bir dakika ya, bu anormallik var. Anne neden buraya taktın? Ya rol kesme çekiyorum, arkadaş. istediğiniz zaman Rol başlayın. kesme, rol kesme. Rol kesme. Tamam. Çekiyor başlıyor. Tamam. Kemal'le ilk antik kent ziyaretimiz. Üç bölümlük yurt içi gezi rehberi ardından bu kez rotamız Ege'nin öte yakasına. Komşu topraklara gidiyoruz gene, Samos'a. Burası Tupoppa. Bu adada bu işi en iyi yapan yer diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Daha iyisi var mı? Tabii onu da bilemem ama biz sadece burada yiyoruz. Müze şu anda gördüğümüz kadarıyla bu Kroos heykeli hariç tırt biraz. Hayat kısa, Ege uzun. Afiyet olsun.